Bir sabah uyandığımızda kendimizi dünyanın başka bir yerinde cennet gibi güzel bir mekanda bulsak. Böyle bir durumda yapacağımız ilk şey bu mekana nasıl geldiğimiz, kimin bizi buraya getirdiği ve bu mekana getirilme gayemizin ne olduğunu düşünmek ve buna cevap aramak olacaktır. Fakat bulunduğumuz durumu anlamaya çalışmadan sanki hiçbir şey olmamış gibi direkt bu mekandan faydalanmaya yönelsek, bu hareketimiz ne kadar akılsızca ve hayvanlara yakışır bir hareket olacağında şüphemiz olmayacaktır. Aynı şekilde bizler hiçbir varlığımız yokken cennet kadar güzel şu dünyaya gözlerimizi açtık. Bizler de bu durumdayken bu varlık aleminde bulunma gayemizi sorgulamamız gerekmez mi? Evet, bizler aklımız ve şuurumuz yerindeyken ilk düşünmemiz gereken şey kimin bu evreni var ettiği ve bizi de var edip bu varlık alemine yerleştirdiği, biz insanların ve bütün varlığın amacı ve gayesinin ne olduğunu düşünmek ve buna cevap aramak olacaktır. Eğer bu şekilde varlık amacımız hakkında düşünmezsek, ne kadar akla ters hareket etmiş oluruz, kıyas edelim. Evet, şu aleme bakıyoruz ki, en basit, en değersiz şeyler, en mükemmel ve taklit edilemez şeylere dönüşüyor. Toprak, hava, su gibi basit ve cansız maddelerden ve atomlardan hiç beklenmedik bir şekilde mükemmel canlılar ortaya çıkıyor. Hem aynı maddelerden bütün canlıların hayatlarının devamı için lazım olan rızıklar, meyveler ve ihtiyaç maddeleri vücut buluyor. Hem bakıyoruz ki akletmeyen, şefkati bulunmayan ve ihtiyaçları bilmeyen dağlar büyüklüğündeki bulutlar canlıları incitmeden suları muhtaçlara yetiştiriyor. Yağmurla gelen bu sularsa ihtiyaca uygun olarak bir kısmı yeryüzünde bırakılıyor, bir kısmı ise yerin altında temiz bir şekilde biriktiriliyor. Sonra yıldırımlara bakıyoruz ki onlarda da ayrı bir hikmet, ayrı bir menfaat bulunuyor. Evet, yıldırımlar hayatın varlığı için çok önemli olan azot elementinin toprağa aktarılmasında vazife görüyorlar.